Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi Bahar Bostan. Hoş geldiniz. Merhaba, Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Güzel, çok iyiyiz, teşekkürler. sağ olun. Hemen bir diş hekimi olunca tabii ki en çok merak edilen sorulardan başlayalım. Diş beyazlatma ve diş taşı temizliği arasındaki fark nedir? Aslına bakarsanız hastalarımız bize hep aynı konuyla geliyor. Dişlerimi beyazlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki artık estetik diş hekimliği çok önemli oldu. Estetik diş hekimliğinin temelinde de beyaz dişler yatıyor. Evet. Gülümsememiz de bizim için çok önemli. Bu yüzden hastalarımız bize hep ilk aradıkları zaman işte dişlerimizi beyazlatmak istiyorum diyorlar ama ikisi arasındaki farkı çok bilerek gelmiyorlar. Öncelikle diş taşı temizliğinin ne olduğunu açıklamak lazım. Çünkü beyazlatmadan önce zaten diş taşı temizliğinin yapılmış olması gerekiyor. Diş taşı temizliği ağzımızda oluşan, dişlerimizin tam diplerinde oluşan genel ağız floramız sebebiyle birçoğumuzda doğal olarak oluşmuş olan diş taşlarının temizlenmesi işlemi. Bunun her hasta tarafından yaklaşık 6 ayda bir mutlaka yapılması gerekiyor. Yapılmazsa ne olur? Bu diş taşları diş etinin altına doğru inmeye başlar. Diş etinin altına doğru inen diş taşları oradaki kemiğe zarar vermeye başlar ve dişlerimiz sallanmaya başlayıp kaybedilmeye kadar gidebiliyor. Bu işlemi yaptıktan sonra hastalarımız eğer kendi diş renklerinden çok memnun değillerse o zaman diş beyazlatma dediğimiz belirli kimyasal ilaçları kullanarak, bunlar bizler için dost olan ilaçlar, kullanarak dişlerin rengini 1-2 ton daha açtığımız yönteme verdiğimiz isim. Hocam diş beyazlatmayı kaç seans uyguluyoruz? Diş beyazlatma normalde hastamız bize geldiği zaman bir seansta bitebilecek bir tedavi. Yaklaşık 15 dakikalık seanslarla bunu 3 ya da 4 kere tekrarlayabiliyoruz. Aslında ilaçlar var ve bu ilaçlara göre yaptığımız sistem değişiyor. Her ilacın belli bir sistemi var. Daha doğrusu bu bir çeşit asit, bunu belli bir ışıkla, yoğunlaştırılmış güneş ışığıyla birlikte uyguluyoruz hastalarımıza ve buna göre değişiyor. Ama hastalarımızdaki hassasiyet durumuna göre bunu 2 ya da 3 seans uzatabiliriz farklı farklı seanslar şeklinde. Peki diş beyazlatma zararlı mıdır ya da seans aralığı ne kadar olmalı? Diş beyazlatma eğer doğru bir kişi, yani bir hekim tarafından uygulanıyorsa aslına bakarsanız çok da zararlı bir işlem değil. Ama bundaki en önemli şey şudur: hastalarımıza belli bir hassasiyet oluşabiliyor. Bu hassasiyet sonucunda da eğer doktor orada işlemi kesmezse, hastamız hayır ben daha beyaz dişler isteyeceğim diye inat ederse, çünkü şöyle söyleyeyim, yani gün sonunda sizin dişinizin beyazlayabileceği miktar normal diş renginizden sadece 1-2 ton açığı. Ama şimdi herkes istiyor ki bembeyaz olsun. Hani bu her diş ve her ağız için uygun değil. Eğer belli yerlerde kesilmez, hastalarımıza çok ciddi hassasiyetler, bunun sonucunda oluşabilecek bir takım olumsuzluklar oluşabiliyor. Dönüşü olmayan zararlar mı oluyor? O zaman dönüşü olmayan olabilir. İlk etapta belli bir hassasiyet olur, bunun dönüşü vardır. İlk etapta diş çünkü suyunu kaybeder. Genelde günümüzde artık daha biyolojik ilaçlar kullanıyoruz. Onlarda hiç hassasiyet problemi yaşanmıyor. Ama eğer fazla yapılırsa da bazı ilaçlar birazcık daha agresif olabiliyor. İlk o su kaybetmeden dolayı ilk 24 saat içinde birazcık hassasiyet gerçekleşebiliyor. Ama bu geri dönüşü olan bir şeydir. 24 saat içerisinde de tamamen hasta problemden kurtulmuş olur. Ama eğer yanlış bir hasta seçimi yapıldıysa, yani burada da şu önemli: hastanın zaten başlamadan önce hali hazırda bir hassasiyeti vardır. O zaman zaten biz orada bir asit uyguluyoruz. Hastamızın hassasiyeti giderek daha da fazla artacaktır. Ya da bazen kole çürükleri ya da kolelerde aşınmalar oluyor. Bu işlemlerde mutlaka dikkatli olunmalı. O bölgelere bu asidin gelmemesi gerekiyor. Diş etlerimize korunmuş olmamız gerekiyor. Eğer bu tarz işlemlerde aksaklık ya da yanlışlık yapılırsa o zaman tabii birazcık daha ciddi sorunlar hastamızda olabilir. Diş etinde yara açılma gibi bir şey mi oluyor? O boyuta gitmez. Çünkü diş etlerini zaten koruyoruz. Bir koruyucu bariyer takıyoruz. Mutlaka hastaya uygulanırken bir ağız koruyucu takılmış olması gerekiyor. Dilimizi mutlaka korumamız lazım. Ağız içerisinde mutlaka suction'ın düzenli olarak bulunması gerekiyor. Tükürüğü emen, o sıvıyı emen bahsettiğimiz aparatın mutlaka bulunması gerekiyor. Düzgün kurallar